Beni dünyanın her bir yerinden izleyen vatanımın güzel ve değerli insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli izleyiciler, haberime başlamadan evvel müsaadenizi istiyorum. Hepinizin yeni yılı hayırlı, uğurlu ve mutlu geçmesini canı gönülden diliyorum. Hepimizin yeni yılı hayırlı, uğurlu olsun. Evet, saat 6:14. Değerli izleyiciler, yeni yıla girdik, durmak yok. Çalışmamıza devam. Gurbetçilere müjde, 2026'da telefon kayıt çilesine takvim ayarı. 54.000 TL ödemeden kullanmak mümkün. Evet değerli izleyiciler, değerli gurbetçilerim, biliyorum Türkiye'ye gidiyorsunuz, yurt dışından götürdüğünüz telefonu kullanıyorsunuz ama 4 ay sonra maalesef kapanıyor. Peki neler yapmanız lazım 16 ay kullanabilmek için? Bütün bilgileri size değerli izleyiciler sesli olarak vereceğim ve ekrana da yönelteceğim. Göreceksiniz. Orada videoyu durdurup resmini çekebilirsiniz. Ne yapmanız lazım? Herhangi bir yanlışlık yapmayın. Mağdur kalmayın. Telefonunuz kapanmasın. Sizler de değerli izleyiciler bu 16 ay imkanından yararlanın. Evet, gelelim haberimize. Yurt dışından getirilen telefonların Türkiye'de kullanım süreleriyle ilgili yeni dönem başlıyor. 1 Ocak 2026 itibarıyla bugün 1 Ocak, takvim yılı sayacı sıfırlanıyor. Eğer telefonunuz kullanım süresi dolduğu için kapandıysa yeni yılla birlikte cihazınız yeniden şebekeye açılacak. Yalnız değerli izleyiciler şurada kısacık söyleyeyim, birkaç gün sürebilir. Yani 1 Ocak'a girdik diye hemen açılmıyor. 5 Ocak bile olabilir yani açılabileceği. Bir 5 gün hesaplayın. Peki 54.258 TL'lik devasa kayıt ücretini ödemeden telefonunuzu nasıl 16 ay boyunca kesintisiz kullanabilirsiniz? İşte gurbetçilerimiz için altın değerindeki o formül. 4 ve 4 formülü ile 8 ay kesintisiz iletişim. Değerli izleyiciler, ondan sonra tekrar nasıl 8 ay uzatabilirsiniz bakın. Çok enteresan ama oluyor. Türkiye'deki yüksek telefon fiyatları ve vergiler nedeniyle yurt dışından cihaz getirmek hala çok cazip. Mevcut yasalara göre yurt dışından gelen bir cihaz Türkiye'de bir takvim yılı içinde 120 gün 4 ay kayıtsız kullanabiliyor. Değerli izleyiciler biliyorsunuz ondan sonra maalesef kapanıyor. Ancak cihazınızda çift sim kart yuvası veya eSIM özelliği varsa bu süre 8 aya 4 ve 4 çıkıyor. İlk ay değerli izleyiciler fiziksel sim kart normal kullanıyorsunuz. Sonraki 4 ay ise eSIM üzerinden işlem yaparak 8 ayı tamamlayabiliyorsunuz. Yani önce normal sim kartınızla ondan sonra eSIM tekrar bir 4 ay 8 aya çıkıyor. Peki 16 aya nasıl çıkaracağız? Püf noktası geliyor. Ekrana da vereceğim bekleyin. Stratejik zamanlama Mayıs ayında kullanmaya başlayan 16 ay rahat ediyor. Bakın Mayıs ayında kullanmaya başlarsanız Türkiye'de tam 16 ay yurt dışından götürdüğünüz telefonu Türkiye'de kullanabilirsiniz. Telefonunuzu Türkiye'de kullanmaya başladığınız tarih cebinizden para çıkıp çıkmayacağını belirliyor. Eğer cihazınızı 1 Mayıs tarihinde Türkiye hattıyla kullanmaya başlarsanız şimdi 31 Ağustos'a kadar değerli izleyiciler ilk 4 ay oluyor. Normal fiziksel sim kartınızla süreniz doluyor 4 ay sonra. 1 Eylül 31 Aralık arası ikinci 4 aylık eSIM hakkınızı kullanırsınız. 1 Ocak itibarıyla yeni takvim yılı başladığı için süreler sıfırlanır ve 8 ay daha kullanım hakkı kazanırsınız. Yalnız burada dikkat alalım. 31 Ağustos'a kadar değerli izleyiciler tarih atlamadan eSIM'e geçirin. Yoksa anında telefonunuz kilitlenebilir ve 54.000 TL'yi ödemek mecburiyetinde kalırsınız. Ve ileride değerli izleyiciler bu 54.000'i tabii ki
Her şey pahalılaşıyor. O rakamda yukarı gideceği belli bir şey. Böylece tek bir kuruş kayıt ücreti ödemeden cihazınızı tam 16 ay boyunca yasal olarak kullanabilirsiniz. Ve hiç kimse de bir şey diyemez. Yani ne olmuş oluyor? 54 bin lira değerli izleyiciler cepte kalıyor. 2026 itibarıyla e-mail kayıt ücretinin 54.258 TL gibi rekor bir seviyeye çıkması bekleniyor. Bu rakamı ödemek istemeyen kullanıcılar için takvim yılı avantajı en mantıklı çözüm olarak öne çıkıyor. Süresi dolan telefonlar yeni yılın ilk günlerinde biraz evvel dediğim gibi bazen sistem yoğunluğu nedeniyle açılması 5 günü kullanabilir. Ama sonra otomatik olarak tekrar açılıyor. O yıl başında yani dünden bugüne orada dikkat değerli izleyiciler kapanabilir. Ve orada yedek bir telefon lazım. O noktaya da hemen geliyorum. Android mi? iOS mi? Yani Samsung mu? iPhone mu? E-mail işlemlerinde kritik fark. Piyasada Android cihazlara e-mail atma yöntemiyle müdahale edilebilse de uzmanlar bunun yasal risklerine dikkat çekiyor. Apple yani iPhone, iOS cihazlarda ise yazılımsal olarak e-mail müdahalesi mümkün değil. Bu nedenle iPhone kullanıcıları için yukarıda belirttiğimiz 4 ve 4 aylık süresi takip etmek ve eSIM avantajını kullanmak tek yasal çıkış yolu. Biraz evvel gibi söylediğim gibi ekrana verdiğim gibi yaparsanız iPhone'larda tabii ki çalışacak. Peki gurbetçilerimize şimdi tavsiyeler. Değerli izleyiciler bunlar da biraz hassas konular. Ekrana veriyorum. Mesajları muhakkak takip edin. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan BDK gelen cihazınız kayıt dışıdır, filancı tarihinde kapatılacaktır. Size mesaj geldi. Mesajını mutlaka dikkate alın ve ikinci sim hakkına geçişinizi ona göre planlayın. Baştan söylediğim gibi beklemeyin yani. Takvim atlarsa pat diye kapanır. O tarih gelmeden en iyisi bir gün önce eSIM'e geçirin. Yedek cihaz, onu da biraz evvel dile getirdim. 31 Aralık'ta, yani orada bir 3-4 gün belki çalışmayabilir. 31 Aralık'tan 1 Ocak'a geçişte telefonun açılması birkaç gün sürebileceği için yanınızda mutlaka yedek bir cihaz bulundurun. Neden değerli izleyiciler? Tam işte 1. 2. Ocak'ta arkadaşını arıyorsun, akrabanı, dostunu, komşunu arıyorsun yeni yılını kutlamak için ama dikkat çalışmayabilir. Yanınızda yedek bir telefon olsun. Peki bu süreler bittikten sonra 16 ayda kullandınız ne yapabilirsiniz? Nasıl devam edeceğiz? Herhalde çöpe atmayacaksın telefonunu. Satış opsiyonu. Süresi dolan ve kayıt edilmek istenmeyen cihazları yurt dışında ikinci el olarak değerlendirilebilir. Veya Türkiye'de yedek parça niyetine satabilirsiniz. Ya Türkiye'de satacaksınız onun yedek parçalarını kullansınlar veyahut da tekrar Avrupa'da gittiğin ülkeye gideceksin. Orada kullanmaya devam edeceksin. Orada zaten açık kapanmıyor. Değerli izleyiciler, benim böyle bir olay bundan aşağı yukarı 3 sene evvelsi başıma geldi. Benim de Türkiye'de telefonum kapandı. Hatta bir afalladım ya bu telefon neden çalışmıyor Türkiye'de? İsviçre'de çalışıyor. Havaalanında Antalya'da uçaktan iniyoruz. Açıyorum telefon çalışmıyor. Telefon çalışmadı. Ondan sonra ben bunu araştırdım. Değerli izleyiciler telefon kapatılmış. O zamanki rakamla valla bilmiyorum kaç bin TL ödemem lazım. Ama telefonum da eskiydi. Ya dedim Murat sen bundan uğraşacağına geri gidince İsviçre'ye yeni bir telefon al. Bu zaten ekmeğini yedi bu telefon. Ama şöyle bir şey var. Otellerde Wi-Fi'len tabii ki çalışıyordu. Yani o konuda şükür mağdur kalmamıştım. Ve otele geldiğim zaman Wi-Fi üzerinden WhatsApp'ımı kullanıp arkadaşlarıma mesajlarımı atabiliyordum ve ulaşabiliyordum. Değerli izleyiciler, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni yılınızı tekrar kutluyorum. Kendinize dikkat edin, sıhhatinize dikkat edin. Sıhhatle kalın, benimle kalın. Hoşça kalın.
Murat.